Evinizdeki o pofuduk dostunuz size bakıp o tanıdık miyav sesini çıkardığında aklınızdan ne geçiyor? Acaba ne istiyor diye düşünüyorsunuz değil mi? Aç mı, canı mı sıkkın yoksa sadece bir selam mı çakıyor? İşte şimdi kedilerin o gizemli dünyasına dalacağız ve bilimin bu konuda neler söylediğine hep birlikte bakacağız. Evet, işte milyon dolarlık soru bu. Kediniz gerçekten ne diyor? Eminim her kedi sahibi bunu kendine defalarca sormuştur. Bazen tamam şimdi anlaştık dersiniz ama bazen de sanki bambaşka bir gezegenden gelmiş gibi konuşurlar. Öyle değil mi? Peki o miyavlamaların ardındaki sırt perdesini aralamaya hazır mısınız? İşte bu sorunun cevabını bulmak için bilim insanları kolları sıvamış ve o basit sandığımız miyav sesini resmen laboratuvara sokmuşlar. Ekranda gördüğünüz bu garip çizgilere spektrogram deniyor. Aslında bunlar bir miyavlamanın ses haritası gibi bir şey. Ve görüyorsunuz hiç de basit değil. O tek bir sesin içinde ne kadar çok detay, ne kadar çok iniş çıkış var. Hadi o zaman ilk durağımız miyavlamanın gizemi. Bakalım bu sesler gerçekten de kedilerin bizimle iletişim kurmak için geliştirdiği gizli bir alfabe mi? Yoksa işin içinde bambaşka bir şey mi var? Araştırmacıların da kafasını kurcalayan temel soru tam olarak buydu. Düşünsenize, miyavlamalar gerçekten de bir dil olabilir mi? Yani mama için ayrı bir miyav, yardım et için ayrı bir miyav. Tıpkı bizim kelimelerimiz gibi her biri farklı bir anlama gelen sesler olabilir mi? İşte bu noktada karşımıza havalı bir bilimsel terim çıkıyor, işlevsel göndergesellik. Kulağa biraz karışık geliyor, biliyorum ama aslında çok basit bir mantığı var. Bir sesin, bir kelime gibi belli bir şeyi işaret etmesi demek. Mesela bazı maymun türleri kartal diye bağırınca herkes yere yatıyor, yılan diye bağırınca ağaçlara tırmanıyor. Yani ses belli bir anlama geliyor. Soru şu, kedilerin miyavlamaları da bu kadar net olabilir mi? Bunu anlamanın tek bir yolu var, test etmek. Cornell Üniversitesi'ndeki araştırmacılar da tam olarak bunu yapmışlar. Çok akıllıca bir deney kurgulamışlar. 12 farklı kediyi almışlar ve onları 5 ayrı durumda kayda çekmişler. Sonra bu ses kayıtlarını insanlara dinletip sormuşlar, hadi bakalım bu kedi şu an ne istiyor? Peki bu 5 durum neydi? Hemen sayalım. Birincisi tahmin edebileceğiniz gibi yemekle ilgili o klasik mama istiyorum miyavlaması. İkincisi agonistik dedikleri yani rahatsız olduklarında yaklaşma bana dedikleri anlar. Üçüncüsü tam tersi sevecen oldukları, ilgi bekledikleri zamanlar. Dördüncüsü bir engelle karşılaştıklarında mesela kapalı bir kapının arkasında kaldıklarında. Ve son olarak da stres anları. Diyelim ki veterinere gitmek için o sevimsiz taşıma kutusuna konuldukları zaman. Peki, geldik en heyecanlı kısma. Sonuçlar ne gösterdi? Biz insanlar, kedilerin bu gizemli dilini çözebiliyor muyuz? Hadi gelin, deneyin sonuçlarına bir göz atalım. Hazır mısınız? İlk sonuç biraz hayal kırıklığı yaratabilir. İnsanların tek bir miyavlamayı duyup doğru durumu tahmin etme oranı yalnızca %27,2. Şöyle düşünün, 5 seçenek var. Tamamen sallasanız zaten %20 tutturma ihtimaliniz var. Yani evet, rastgeleden bir tık daha iyiyiz, o kadar. Peki, ya tek bir miyav yerine bir dizi miyavlama dinlediklerinde? Durum biraz daha iyi. Oran %34,4'e çıkıyor. Bir gelişme var mı? Var ama yani hala ortada çözülmüş bir gizli dil falan yok değil mi? Kısacası deneyin ilk ve en net sonucu şu. Biz insanlar özellikle de tanımadığımız bir kedinin miyavlamasının anlamını tahmin etme konusunda şanstan çok da iyi değiliz. Yani o kelime teorisi birazcık çöküyor gibi. Ama durun, hemen umutsuzluğa kapılmayın. Çünkü deneyin asıl ilginç sonucu şimdi geliyor. Araştırma göstermiş ki kedi tecrübesi olan insanlar, yani hayatında kedilerle haşır neşir olanlar, olmayanlara göre çok daha başarılı. Bu ne demek? Demek ki bu dil sonradan öğrenilebilen bir şey. Zamanla kendi kedinizin ne demek istediğini çözebiliyorsunuz. Ve işte geldik araştırmanın zirve noktasına. Bilim insanlarının vardığı sonuç şu, miyavlamalar aslında mama ver ya da kapıyı aç gibi net komutlar değilmiş. Daha çok genel bir hey sen bana bir baksana çağrısıymış. Yani kedilerin dikkatimizi çekmek için kullandıkları genel bir sinyal. Peki madem olay miyavlamalarda değil, o zaman asıl soruya geliyoruz. Kediler favori insanlarını nasıl seçiyor? Hani o sarsılmaz bağlar var ya, bir evde bir sürü insan varken neden sadece bir kişiyi o özel kişi olarak belirliyorlar? İşte şimdi bu konuya giriyoruz.
Evet, şimdi seslerden çıkıp kalplere iniyoruz. Kediler gerçekten nasıl seçer? Bakalım o pofuduk kalpleri kazanmanın sırları nelermiş? Şu durumu kesin yaşamışsınızdır. Bir eve gidersiniz, herkes kediyi sevmek için peşinde koşar. Ama kedi gider, köşede sessizce oturan, onunla hiç ilgilenmeyen kişinin kucağına yatar. Neden? Çünkü bizim sevgi gösterme şekliyle onlarınki çok farklı. Biz insanlar zorla sarılmayı, heyecanlı sesler çıkarmayı severiz. Kediler içinse bu, tehlike demek. Onlar ne istiyor? Alanlarına saygı duyan, sakin ve kendilerinin ilk adım atmasına izin veren birini. Hatta bakın, durumu özetleyen şahane bir söz var. Diyor ki, kediler, insanların sırf kumlarını temizleme şerefine eriştikleri için minnettar olmalarını bekleyen meteliksiz soylular gibidir. Bence durumu mükemmel özetliyor. Onlar için her şey saygıyla ve kendi kurallarıyla ilgili. Yani özetleyecek olursak, bir kedinin en iyi arkadaş listesinde neler var? Birincisi sakin bir ruh hali. İkincisi tabii ki mamayı düzenli olarak veren o güvenilir el. Üçüncüsü en önemlilerinden sınırlarına saygı. Dördüncüsü eğlenceli bir oyun arkadaşı ve son olarak özellikle yavruluk döneminden kalma pozitif anılar. Peki, diyelim ki tüm bunları yaptınız ve o kalbi kazandınız. Seçilmiş kişi olduğunuzu nasıl anlarsınız? İşte geldik en keyifli bölüme. Favori olduğunuzun net işaretleri. Hadi kontrol listemizi açalım. 1. Size kafamı atıyor. Bu sen benimsin demenin kedi dilindeki hali. Sizi kokusuyla işaretliyor. 2. Yanınızda yuvarlanıp göbeğini gösteriyor. Tebrikler, bu size duyulan nihai güvenin kanıtı. 3. Sizi yalıyor mu? Saçınızı, elinizi. Bu sizi ailesinden biri olarak gördüğünün ve size bakım yaptığının bir işareti. 4. Size bakıp gözlerini yavaşça kırpıyor mu? İşte bu meşhur kedi öpücüğü. Size senin yanında rahatım ve seni seviyorum diyor. Ve 5, gölgeniz gibi peşinizde mi dolanıyor? Sadece sizinle aynı odada olmak bile ona huzur veriyor demektir. Evet, şimdi dürüstçe cevap verin. Bu listeye göre seçilmiş kişi siz misiniz? Unutmayın, kedilerle olan ilişkimiz bir sözlük ezberlemek gibi değil. Bu güvene, saygıya ve kelimelerin çok ötesindeki küçük işaretleri anlamaya dayalı bir dostluk. Ve bu işaretler onların sevgisini anlatmasının en içten yolu.